Geçen Aralık ayında Google'ın yaptığı bir açıklama vardı, gördünüz mü? Yeni çipleri bir tane problemi 5 dakika içerisinde çözmüş. Elinizdeki şu an bir bilgisayar olduğunu düşünün. Onun bu problemi ne kadar sürede çözeceğini tahmin edebilir misiniz? Ben size söyleyeyim, 10 septilyon yıl. Tam olarak şu kadar büyüklükte bir sayıdan bahsediyoruz. Evrenin yaşı da 13,8 milyar yıl. Yani evrenin yaşından bile fazla sürecek. Şimdi bugün kuantum bilgisayarlarını anlatıyorum. Ve açıkçası size söz veriyorum. Bu videoyu izledikten sonra doğanın ne kadar enteresan olduğunu bir kere daha anlayacaksınız. Şimdi öncelikle klasik bilgisayarların ne olduğunu ve nasıl işlediğini konuşalım. Klasik bilgisayarlar deyince aklınıza ilk gelen şey bit olmalı. Peki bit nedir? Bilginin depolanacağı ya da işlenebileceği en temel veri birimidir. Ve bu bitler de 0 ya da 1'dir. Açık ya da kapalı, var ya da yok gibi düşünün. Telefonunuzdaki her mesaj, her fotoğraf, her uygulama bu 0 ve bitlerle işlenir. Yani hepsi trilyonlarca 0 ya da 1'in birlikte raks etmesiyle ortaya çıkıyor. Ya bu elbette ki çok muazzam bir şey ama belirli bir sınırı var tabii ki de. Şimdi buradaki sınırlılık şu. Bu tarz bilgisayarlarda her şeyin belirli bir sınırı var. Ya 0 olur ya 1 olur. Yani diyelim ki milyarlarca ihtimali olan bir tane şifreyi kırmak istiyorsun. Bu şifrelerin hepsi klasik bilgisayarlar tarafından teker teker deneniyor. Sırayla, birer birer, sabırla. Tabii işte en başta söylediğimiz gibi bu milyonlarca yıl alabiliyor. Şimdi bunu birazcık formülize edecek olursak, klasik bilgisayarda 2 bit olduğunu düşün. 4 kombinasyondan birini seçer, diğerlerini bekletir. Ama kuantum bilgisayarlarına gelecek olursak 2 tane qubit vardır. 4 tane kombinasyonun hepsini aynı anda işler. Tabii bunların hepsini ilerleyen dakikalarda anlatacağım nasıl olacağını. Dolayısıyla ne olacak? 300 tane qubit düşünün. Bunun 2 üzeri n tane durum olduğunu söyleyebiliyorsak 2 üzeri 300 gibi bir şey olacak. Hani 2 üzeri 300 durum evrendeki tüm atom sayısından daha fazla. Tabii burada işin içine katmamız gereken başka bir olgu var. O da süperpozisyon. Tabii bu noktada artık yavaş yavaş kuantum bilgisayarlarına girmiş oluyoruz. Şimdi kuantum fiziğinde parçacık eğer ölçmüyorsan birden fazla durumda olabilir. Ölçtüğünde işler değişiyor ama bugün konumuz bu değil. Şimdi bu tarz konularda genelde hep Schrödinger'in kedisi anlatılır. Ben de anlatacağım ama birazcık farklı bir şekilde anlatacağım. Şimdi Schrödinger 1935 yıllarına ait bir bilim insanı, tamam mı? Ve kuantum mekaniğinin saçmalığını anlatabilmek için de bir tane deney düzenliyor. Şimdi kedi zehirli bir kutunun içinde ve kutu kapalıyken kedi ya ölü ya da ölü değil. Ta ki ne zamana kadar? Ölçene kadar. Tabii Schrödinger bunu oldukça saçma buluyor. Birazcık da dalga geçerek anlattığı bazı metinler vardır. Öyle olduğunu söyledikleri. Ama tabii doğa Schrödinger'e ne dedi? Ey Schrödinger, yani sen mi büyüksün ben mi? Tamam, o zaman ne diyeceğiz burada? Süperpozisyon da aynı şekilde çalışıyor. Kübitler de süperpozisyon ilkesine göre çalışıyor. Yani ölçmediğin sürece aynı anda hem 0 hem de 1. Ve ölçtüğünde de sonuç değişiyor. Ya 0 oluyor ya 1 oluyor. Ama tabii yani burada bir nokta var. Hesap yaparken hepsini aynı anda işleyebiliyor. Zaten bu kadar güçlü olmasının sebeplerinden biri de bu. Bir kübit için hem 0 hem 1. 2 kübit için durum birazcık daha değişiyor. 4 durum aynı anda oluyor. Yani 0-0 ya da 0-1 ya da 1-0 ya da 1-1. 3 kübit söz konusu olduğunda da 8 durum aynı anda oluyor. Yani her kübit eklendiğinde güç 2 katına çıkmış oluyor. 50 tane kübitin olduğu bir kuantum bilgisayarını baza alırsak ortalama şu kadar durumdan söz ediyor oluyoruz. Şimdi anlıyor musunuz? Neden o hesap 5 dakikada bitebiliyor? Şimdi klasik bilgisayara baktığımızda ne yapıyor? Tüm kapıları tek tek çalıyor. Ama kuantum bilgisayarları tüm kapıları aynı anda çalıyor. Burada Einstein'ın ürkütücü bir meselesi olan dolanıklılık konusundan birazcık bahsedeceğim. Tabii bunların hepsini temel düzeyde anlatıyorum. Şimdi Einstein'ın buna şöyle bir lafı var. Mesafeden ürkütücü ilke. Yani aslında Einstein buna inanmıyor yani. Birazcık dalga geçiyor. Saçma buluyor yani kısaca. Tamam, şimdi bir giriş yaptık ama dolanıklılık ne? Şimdi iki parçacığın dolanıklılığından bahsedeceğiz aslında burada. Şimdi iki parçacık dolanık halde birini New York'a, birini de Tokyo'ya götürelim, tamam mı? New York'takini ölçüyorsun, spin yukarı çıkıyor. Onun da matematiksel ifadesi şöyle oluyor. Tokyo'dakini ölçüyorsun sonra, o da spin aşağı çıkıyor. Her seferinde bu böyle, yani ışık hızı kadar hızlı bir şey düşünün. Ondan sonra Einstein da buna diyor ki, ya bu imkansız diyor, ışık hızından daha fazla bir bilgi iletilmesi mümkün değil ki. Bunlar o zaman aynı anda nasıl biri spin yukarı bir spin aşağı çıkabiliyor? İşte bu bakış açısına 1964'te John Bell bir deney düzeni hazırlıyor ve bir sonuç buluyor. Doğa Einstein'ı yanılttı. Yani aslında diyor ki dolanıklılık gerçek. Yani aslında aynı anda bilgi ışık hızından daha fazla işlenebiliyor. Yani ışık hızından daha fazla demeyeyim de ışık hızı kadar hızlı iletilebiliyor. Yani mesafenin bir önemi yok. Parçacıklar anlık olarak koordineli çalışabiliyor. Yani tabii bunu kimse neden böyle olduğunu henüz bilmiyor. Biliyorsa da ben bilmiyorum. Doğa da bilmiyor. Einstein da bilemedi. Kimse bilemiyor. Ama
Peki bunu niye anlattım şimdi? Kuantum bilgisayarlarındaki dolanıklılığı anlatabilmek için. Ki kuantum bilgisayarlarındaki dolanıklılık nedir? Tabii ki de her zaman kübitlerden bahsettiğimiz için dolanık kübitlerden bahsetmemiz gerekiyor bu noktada. Yani aslında kısaca olay şu. Bir tane kübiti işlersen diğeri otomatik olarak işleniyor zaten, değişiyor. Ve bu sebepten dolayı kübitlerin hepsi koordineli bir şekilde çalışabiliyor. Bu da neyi sağlıyor biliyor musunuz? Hesaplama gücünün artabilmesini sağlıyor. Ve kuantum bilgisayarların tam olarak gücü zaten bu. Dolanıklılık ve süperpozisyon ilkesinden geliyor. Yani aynı anda her yerde ve anlık olarak koordineli. Yani bunları anlamak tabii ki de hiç kolay şeyler değil. Ben de ilk defa öğrendiğimde hiç anlamamıştım. Hala da anlamıyorum. Sadece çalıştığını biliyoruz. Anlıyorum diyen de anlamıyordur muhtemelen. Tamam, şimdi bunların hepsi teori, tamam mı? Peki pratikte olay nasıl işliyor? Ne oluyor yani? Daha fazla pratiğine girecek olursak bu işin. Şimdi Aralık 2024'te Google Willow adında bir çip duyurdu. Willow 105 kübit ve süper iletken bir çip. Ve bir tane benchmark hesabını 5 dakikada bitirebilmiş. Klasik bir bilgisayar da bu hesabı 10 septilyon yılda yapıyor. Yani evrenin yaşından daha büyük. Üstelik burada güzel olan taraf ne biliyor musunuz? Kübit sayısı arttıkça hata payı düşüyor. Bu inanılmaz bir şey. Tahminimizden çok daha acayip bir şey. Şimdi ikinci bir başarıdan bahsedeceğim. Belki de birazcık daha ilginç ve güzel gelebilir gözünüze. Kuantum bilgisayarların en büyük sorunlarından biri hata yapabilme kapasitesiydi. Bir kübitte olan bir problem olsa, ne bileyim sallansa, içinden ışık geçse, ısısı değişse falan o süperpozisyon bozuluyor. Hepsi çöpe gidiyor yani. Şimdi bak, klasik bilgisayarlarda her 1 milyar işlemde hata payı çıkıyor. Kuantum bilgisayarlarda da her 1000 işlemde bir hata payı çıkıyor. Yani işte ortalama 1 milyon daha fazla kırılganlıktan bahsediyoruz. İşte Willow'un bu kadar enteresan olmasının sebeplerinden biri bu işi tam olarak tersine çevirebiliyor olmasıydı. Ne kadar çok kübit eklersen o kadar az hata yapıyor. Bunu işte daha önce hiç görmemişlerdi. Bu ilk defa ortaya çıkan bir şeydi ve çok çarpıcıydı. Tabii bitmedi. Ekim 2025'e gelecek olursak birçok güncelleme oldu. Bunlardan birkaç tanesini sayabilirim size. Şimdi Google Willow üzerinde Quantum Echo adlı bir algoritmayı çalıştırdı. Sonuç en hızlı klasik bilgisayardan 13.000 kat daha hızlı bir hale geldi. Ve bu keşiften sonra da Nature dergisinde yayınlandı. Tamam, peki az çok kuantum bilgisayarlardan bahsetmiş oldum. Tabii bu kadar basit değil. Daha farklı detayları da var. İlerleyen videolarda daha detaylısını da çekebilirim. Eğer bu konuda daha fazla bilgi öğrenmek istiyorsanız yorumlar kısmına yazın. Peki tamam, şimdi nereye gidiyoruz? Birazcık bunun üzerine konuşalım. Şimdi tamam, kuantum bilgisayar diye bir şey ortaya çıkartıyorlar da bunun bizim hayatımızda nasıl bir faydası olacak? Şu an mesela bana hiçbir faydası yok çünkü köpek var önümde ve umuyorum ki bana karşı hücumda bulunmaz. Bana hiçbir faydası yok Google, haberin olsun. Buradan Google'a sesleniyorum. Korkuyorum şu an tam olarak. Evet. Şimdi birkaç tane alan var ki dünya yüzeyinde. Elimizdeki şu anki klasik bilgisayarlar hiçbir zaman bu alanlardaki sorunları çözemeyecek. Mesela ilaç keşfi. Şimdi bir ilaç molekülünü tasarlayabilmek için atomlar arasındaki etkileşimi acayip bir şekilde simüle etmek gerekiyor. Bu atomlar tabii bir tane iki tane atom değil, milyonlarca atomdan bahsediyoruz. Klasik bir bilgisayar için bu hesap çok zor bir hesap. Yani o klasik bilgisayarlarda bunu simüle edemiyorlar. Fakat işte bu kuantum bilgisayarlarda mümkün hale gelebilecek. Alzheimer, kanser gibi hastalıklara aslında biz tedavi yöntemleri bulabileceğiz. Tüm bunların çözümü tamamen bir süper bilgisayara, yani kuantum bilgisayarına bakıyor. Düşünsenize, yani bence muazzam bir şey. İkinci olarak kriptografi de bizim elbet işimize yarayacak. Yani kriptografiden kastımız burada şifreleme. Mesela şu an internet bankacılığının güvende olmasının tek sebebi tamamen bir matematik problemi. Bu problem de büyük sayıları asal çarpanlarına ayırmak. Ve yine klasik bilgisayarları için bu milyonlarca yıl alıyor. O yüzden de ne oluyor? Şifreler güvende oluyor ama kuantum bilgisayarda bu çok daha hızlı olacak. Dolayısıyla aslında güvenlik problemleri de ortaya çıkmaya başlayacak. O yüzden şu an dünya zaten kuantum sonrası şifreleme gibi konular üzerinde çalışıyorlar ve bence çok muazzam, ilgi çekici ve hakikaten çok önemli noktalardan bir tanesi. Ve tabii ki de malzeme bilimi. Burada da önümüze çıkan en temel şeylerden biri süper iletkenler ve yeni malzemeler. Düşünsenize, oda sıcaklığında çalışabilen bir süper iletken enerji kaybı olmadan elektrik iletimi demek. Ya bu mesela şu an fizik yasalarına göre mümkün değil. Yani elektrik şebekelerindeki aslında %10'luk enerji kaybının önüne geçmiş olmak demek oluyor. Yani işte kuantum bilgisayarlarındaki bir simülasyon, bir malzemeyi tasarlamada oldukça işlevli bir şey olmuş olacak. Ve hakikaten bunların hepsi muazzam derecede ilgi çekici şeyler. Ve son olarak demek istiyorum ki evrenin kendisi bir süper bilgisayar, kuantum bilgisayarı. Ne demek istiyorum peki bunu söylerken? Şimdi kuantum bilgisayarlar hala çok erken aşamada. Henüz yani Google'ın ve çeşitli birkaç tane daha var diye biliyorum. Mesela Google'ın bir tane süper bilgisayarı var, yani kuantum bilgisayarı var. Bunun da bir tane görselini buraya paylaşıyorum nasıl bir şeye benzediğiyle ilgili. Fakat henüz
çok yaygınlaşmış, ayağa düşmüş ya da tüm şirketlerin kullanabildiği bir şey halinde değil henüz. Düşünsenize mesela Willow 105 kübitli. Ama belki gerçekten bir problemi çözebilmek için daha fazla kübite ihtiyacı olacak. Ki muhtemelen olacak. Ama mesela henüz böyle bir şey yapılmadı. Yani henüz o aşamada değiliz. Bir de şöyle bakalım. 1903'te Wright Brothers uçtu. 12 saniye 34 metre. 66 yıl sonra Ay'a çıktık. Teknoloji birazcık böyle ilerliyor. Küçük başlıyor ama hızlı sıçrıyor. Her zaman her konuda böyleydi teknoloji alanında. Şimdi bizim asıl sorumuz şu. Kuantum bilgisayarı doğayı simüle edebilir ama doğanın kendisi zaten kuantum bilgisayarları gibi çalışıyor bildiğimiz üzere. Yani aslında biz doğayı anlamak için doğanın kendi dilini yaratıyoruz. Doğanın kendi dilini kullanan bir araç yaratıyoruz. Bu çok acayip bir şey. İşte bunların hepsi bana çok tuhaf ve bir o kadar da çok heyecan verici geliyor ve aslında bu konularla bu kadar haşır neşir olmam ve bu kadar merakla öğrenmeye çalışıyor olmamın temel sebeplerinden biri de bana çok ilginç gelmesi. Sonraki videomdan size bir spoiler vereyim mi? Zaman gerçekten uzayabilir mi? GPS nedir? Einstein GPS'in içine mi girdi? Merak ediyorsan abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve hype'lamayı unutma lütfen. Ve bu arada burada kullandığımız tüm verilerin bilimsel kaynaklarını açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.